Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Karantina günlerinde kendimi biraz bilgisayar oyunlarına kaptırdım. Arada canlı yayın da açıyorum Twitch kanalımdan. İzlemek isterseniz açıklamadaki linkten Twitch kanalıma da gelebilirsiniz. Ama tabii biz asıl işimize devam edelim. Bu videomuzun konusu Wing Chun dövüş stilinin tüm dünyada yaygınlaşmasının öncülerinden biri olan Büyük Usta Ip Man. Ip Man 1893 yılında Guangdong eyaletindeki Foshan'da zengin bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. O yıllarda Foshan, Kung Fu'nun merkezi haline gelmişti. Çin İmparatorluğu'nun yıkıldığı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamanlarda Foshan'da çok sayıda Çinli savaş sanatı ustası yetişti. Çünkü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde keşişlerin ve kabiliyetli Siulam stili kung fucuların bulunduğu Siulam Manastırı bulunuyordu. Bu manastırın Mançu hükümeti askerleri tarafından kuşatılması ve yakılmasıyla yüzlerce keşiş ve kung fu ustası Foshan'a kaçtı. Bu yüzden Foshan, dövüş sanatlarının merkezi haline gelmeye başladı. Ip Man'in ailesi Foshan'da nüfuzlu bir aileydi. Fujian denen bölgede kendisine miras kalan büyük bir çiftlikleri vardı. Buranın tam merkezinde ailenin atalarından kalma bir tapınak vardı. Bu tapınakta uzun zamandır Wing Chun ustası Grandmaster Chan Wah-shan ikamet ediyordu. Burada kabul ettiği öğrencilerine Wing Chun stilini öğretiyordu. Bu sırada okul yıllarında olan küçük Ip Man son derece başarılı bir öğrencilik hayatı sürüyor, disiplinli bir şekilde derslerine çalışıyor, boş zamanlarını da arkadaşlarıyla oynamak yerine Büyük Usta Chan Wah-shun'un Wing Chun derslerini izlemekle geçiriyordu. Bu dövüş stili çok ilgisini çekiyordu ve içinde hızla büyüyen bu arzu artık kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılmıştı. Ip Man 9 yaşına geldiğinde nihayet Büyük Usta Chan Wah-shun tarafından öğrenciliğe kabul edildi ve Ip Man Wing Chun öğrenmeye başladı. Böylece Ip Man, Usta Chan'ın en genç ve en son kabul ettiği öğrencisi oldu. Ip Man büyük bir hevesle Usta Chan'dan Wing Chun öğreniyordu. Usta Chan tüm dikkatini Ip Man'in üzerinde yoğunlaştırmıştı. Ne var ki Ip Man henüz 14 yaşındayken Büyük Usta Chan Wah-shun öldü. Chan Wah-shun Ip Man'deki ışığı görmüştü ve ölmeden önce Ip Man'e Wing Chun'a devam etmesi konusunda vasiyette bulundu. Ip Man hocasının en kıdemli öğrencisinden burada Wing Chun öğrenmeye devam etti. Daha sonra 16 yaşındayken kısa süreliğine Japonya'ya gitti ve sonra Hong Kong'da St. Stephen Koleji'nde derslere katıldı. Ip Man, Hong Kong yıllarında tekniğine büyük yenilikler kazandıracak olan biriyle tanışacaktı. Ip Man'in ustası Chan'ın ustası Leung Jan'ın büyük oğlu Leung Bik. Geleneksel Wing Chun'a getirdiği reformlar nedeniyle ailesi içinde kabul görmeyen Leung Bik, sürtüşmelerin önünü almak için Hong Kong'a taşınmıştı. Leung Bik, Ip Man'a bütün bildiklerini öğretti. Ip Man 24 yaşında Foshan'a yepyeni bir Wing Chun'la geri döndü. Yıllar geçti ve öğrenci sonunda öğretmen oldu. Ip Man başlarda resmi bir Wing Chun okulu işletmedi. Yalnızca arkadaşlarının ve akrabalarının çocuklarına dersler veriyordu. Öğrencileri arasında bir dönem Hollywood'u ve tüm dünyayı kasıp kavuran Bruce Lee de olacaktı. Wing Chun, Mandarin dilinde bahar şarkısı, Çince'de güzel bahar anlamına gelir. Güney Çin kökenli bu dövüş stili, Ip Man'a gelinceye kadar aile içinde ve şifahi yolla öğretilen bir sanat olduğundan tarihine ilişkin yazılı kaynak çok az. Wing Chun'un doğuşuyla ilgili en yaygın hikayeye göre bu sanat 300 yıl önce Budist ismi Nigmoy olan rahibe Louis Sei Leung'la başladı. Mançuryalıların Shaolin tapınağına saldırısı üzerine tapınaktan ayrılmak zorunda kalan Nigmoy, Emei dağlarındaki Beyaz Turna tapınağına sığınır ve sanatını burada geliştirmeye devam eder ve ona Beyaz Turna boksu adını verir. Efsaneye göre Nigmoy, yolda giderken bir yılanla turna kuşunun kavgasını görerek onları izlemeye başladı. Onların kavga şeklinden çok etkilenerek Kung Fu'suna yeni teknikler ekledi. Nigmoy, geliştirdiği bu savaş sanatını ilk olarak henüz 5 yaşında bir kız olan Yim Wing Chun adındaki talebesine öğretti. Yani bu teknik, yaş, boyut ve cinsiyet gözetmeksizin herkesin uygulayabileceği bir teknikti. Adını 5 yaşındaki bu kızdan alan Wing Chun'un en önemli prensibi, bir tehlike anında olabilecek en kısa sürede gösterişli olmayan etkili ve sade tekniklerle doğrudan rakibi etkisiz hale getirmekti.
öncül Wing Chun ustaları bu tekniğin diğer dövüş teknikleri gibi görsel ağırlıklı olmadığını, tamamen hayatta kalmaya yönelik bir teknik olduğunu savunuyorlardı. Fakat başlarda doğrudan sonuca gitmeye yönelik bu teknik zamanla gelişecek ve insan vücudunun doğal yapısındaki mükemmelliği kullanmaya dayanan etkili hareketlerden oluşan sonuç odaklı bir sistem olacaktı. Wing Chun, estetiği ve hızı birleştiren bir sanat haline gelecekti. Saldırılardan korunmayı ve kendini korurken en az zararı hedefleyen Wing Chun, sadece saldırı merkezli bir sanat olmayıp, akıl, beden ve ruh disipliniyle estetiği harmanlayan bir sanat olacaktı. Evet, nerede kalmıştık? 13 yaşındaki Ip Man, Wing Chun öğrenmeye başlamıştı. Peki ama kimden? Bu hikayeyi anlatacaksak, Ip Man'den başlayamayız. Nehir dibinde uzun bir direkle bir nehir teknesine yön veren güçlü bir kayıkçı. Bir Shaolin keşişi Chi Sin, Wong Wah-bo'ya direkt dövüş becerisini Wing Chun yumruk dövüş becerisi karşılığında öğretti. Yani Wing Chun'da Wong'un öğrencisi, kutup dövüş becerisinde Wong'un sifusuydu. Wong, kutup dövüş becerilerini Wing Chun ilkelerini kullanarak değiştirdi. Hasta olduğu zaman genç bir bitkisel doktor olan Foshan'dan Leung Jan'la tanıştı. Daha sonra da onu eğitti. Leung ve Wong da birbirleriyle tanıştılar ve dövüş becerilerini birbirlerine aktardılar. Daha sonra bu sanat Leung Jan'ın öğrencisi olan Chan Wah-shun'a geçti. Bir sarraf olan Chan Wah-shun her gün ağır yükler taşıyan biri olduğundan yıllar içerisinde büyük bir güç geliştirmişti. Chan Wah-shun'un Foshan'daki dövüş okulunun 16. ve son öğrencisi büyük usta Ip Man olacaktı. Çin'in Japonya tarafından istilası sırasında Ip Man, Japon askeri birliklerini eğitme tekliflerini geri çevirdi ve sonrasında Hong Kong'a gitti. İkinci Çin-Japon Savaşı'nın sona ermesinin ardından Foshan'a dönen Ip Man, 1949'da iç savaşın Çin Komünist Partisi lehine sonuçlanması üzerine Hong Kong'a yerleşti. Çünkü Ip Man, Çin İç Savaşı'nda komünistlerin rakibi olan Kuomintang Ulusal Partisi'nin bir memuruydu. Burada yerleşerek bir okul kurdu ve Wing Chun tekniklerini öğrencilerine öğretmeye başladı. Burada açtığı dövüş sanatları okulunda Wing Chun eğitimi vermeye devam etti. Okulu açtığı ilk zamanlarda işler iyi değildi. Çünkü öğrencileri birkaç ay orada kalıp ayrılıyorlardı. Ip Man okulunu birkaç farklı bölgeye taşıdı. Bu zaman içerisinde bazı öğrencileri ustalık seviyesine ulaştı ve kendi okullarını açtılar. 30 sene boyunca savaş sanatı eğitmeni olarak çalıştı ve 500'den fazla öğrencisi oldu. Ip Man'den sonra bu öğrenciler Wing Chun tekniklerini dünyanın her köşesine yaydı. Ip Man'in bazı öğrencileri diğer dövüş ustalarına karşı değişik karşılaşmalarda zaferler kazanınca bu durum Ip Man'in ününe ün kattı. 1967'de Ip Man ve birkaç öğrencisi Hong Kong Wing Chun Athletic Association'ı kurdu. Ip Man'in en ünlü öğrencilerinden biri olan Bruce Lee, 1954'ten 1957'ye kadar onunla birlikte çalıştı. Bilindiği gibi Ip Man'in öğrencileri arasında Bruce Lee en tanınanlarından biriydi. Bruce Lee, Ip Man'le Hong Kong'da tanıştı. Bruce Lee'nin babası Lee Hoi Chuen, Ip Man'le iyi arkadaştılar. Bu yakınlıktan ve Bruce Lee'nin savaş sanatlarına meyili ve gayretlerinden dolayı Ip Man, Bruce Lee'ye rehberlik etmeye başladı. Wing Chun eğitiminin 3. senesinde Bruce Lee, Hong Kong'dan ayrılıp Amerika'ya eğitim için gittiğinden dolayı Wing Chun derslerini bırakmak zorunda kaldı. Bruce Lee'nin Ip Man'den bu ayrılışı ustayla öğrenci arasında olan daimi bir ayrılık belirtisi değildi. Ama aslında düşüncelerinde uyuşmazlıklar vardı. Bu durum şundan kaynaklanıyordu. Ip Man, Bruce Lee Amerika'ya gitmeden önce ona Kung Fu'nun Çin'in en gelişmiş sanatlarından biri olduğunu hatırlattı. Çinliler olarak kendilerini savunmak ve sağlıklarını korumak için Kung Fu tekniklerine ihtiyaçları olduğunu ve bu tekniklerin yabancılara serbestçe öğretilmemesi gerektiğini söyledi. Bu düşünce Çin'in eski Kung Fu ustalarının geleneksel düşüncesiydi. Bruce Lee bunu hatırında tutacağına söz vererek Amerika'ya gitti. Fakat gittikten kısa bir süre sonra Amerika'da bir okul kurarak öğrenci kabul etmeye ve onlara Wing Chun tekniklerini öğretmeye başladı. Usta Ip Man buna hem şaşırmış hem de hayal kırıklığına uğramıştı. 1965 yazında Bruce Lee karısı ve çocuğuyla Amerika'dan Hong Kong'a döndü. Ustasını ziyaret ederek ondan tahta adam tekniklerinin son kısmını öğretmesini istedi. Ayrıca Ip Man'den Siu Nim Tao formunun tamamını ve uygulamasını yapmasını ve bunu yaparken filmi almasına izin vermesini istedi. Çünkü Amerika'daki öğreteceği dersler için buna ihtiyacı vardı.
Bruce Lee ustasının bu iyiliğine karşılık ona yeni bir daire almayı teklif etti. Fakat Bruce Lee çok ciddi bir hata yapmıştı. Çünkü para konusunu çok vurgulaması öğretmeninin izzeti nefsine dokunmuş ve onun kalbini kırmıştı. Bu yüzden usta Ip Man onun isteğini reddetti ve "Sana bunu söz veremem. Çünkü öncelikle sen benim kabul ettiğim tek öğrencim değilsin. İkincisi ise öğrencilerimden hiçbirine böyle bir şey için söz vermedim. Eğer bunu kabul edersem diğer öğrencilerime ne diyeceğim?" dedi. Reddedilmesi üzerine Bruce Lee, Ip Man'in oğlu Ip Chun'a gelerek bu konuda yardım istedi. Fakat o da şöyle cevap verdi: "Aslında Hong Kong'a geldiğimizden beri 10 yıldır yokluk içinde yaşadık. Kendi evimiz yok. Yeni bir daire bizim bu sıkıntılarımızı büyük ölçüde giderirdi. Fakat bir insan için hayatta maddi rahatlıktan daha değerli şeyler vardır. Ayrıca babam güçlü bir iradeye sahiptir. Bu ikimizin de bildiği bir şey. Eğer seni reddettiyse fikrini değiştirmesi için onu ikna edemem." Bruce Lee Amerika'ya canı sıkkın bir şekilde döndü. Artık Wing Chun öğretmiyordu. Çünkü Wing Chun'da asla bir numaralı adam olamayacağını biliyordu. Kariyerinde başarılı olmak için yeni bir stil oluşturması ve bunun kurucusu olması gerekiyordu. Bu yüzden bildiği teknikleri formüle ederek Jet Kune Do adını verdiği bir stil geliştirdi. Bu tekniği öğrencilerine öğretmeye başladı ve bununla ünlü oldu. Jet Kune Do teknikleri temelinde Wing Chun tekniklerini barındırmakla birlikte Taekwondo, karate, boks, judo, mantis kung fu gibi tekniklerin karışımlarından oluşuyordu. Gazete, dergi ve kitaplarda Bruce Lee'nin teori ve felsefesi olarak bahsedilen şeyler çoğunlukla Wing Chun teorilerinden ve Çin'in Taoizm felsefesinden alınmıştı. Bruce Lee, Jet Kune Do ile ünlü olduğunda Ip Man bir daha ondan hiç bahsetmedi. Yanında onun hakkında konuşulmasından bile hoşlanmazdı. Aslına bakacak olursak, Ip Man ile Bruce Lee arasındaki bu anlaşmazlık onların hayat tarzları ve eğitimleri sebebiyleydi. Ip Man gençken geleneksel Çin eğitimi almış ve Konfüçyüsçülükten etkilenmişti. Bu sebeple güçlü bir milliyetçilik duygusuna sahipti. Bunun yanında katı ve sabit fikirliydi. Hayatın zorluklarına katlanabiliyordu. Diğer yandan Bruce Lee felsefe eğitimini ilerletmek için Amerika'ya gitmeden önce Hong Kong'da İngiliz okulunda eğitim almıştı. Pragmatizmin tesiri altında kaldı. Hayatı boyunca şöhret ve zenginlik için uğraştı. İkisini de kazanmakta başarılı oldu. Ama ikisini de ölümünden sonra arkada bıraktı. Birini savaş sanatları dünyasına, diğerini ise eşine. Ip Man 2 Aralık 1972'de Hong Kong'da Bruce Lee'nin ölümünden 7 ay önce gırtlak kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Ölümünden sonra öğrencileri ve onların yetiştirdiği öğrenciler silsilesiyle Wing Chun dünyanın her yerine yayıldı. Ip Man'in ve Wing Chun'un ünlü olmasının sebebi bu tekniğin uygulanabilir olmasıydı. Ayrıca bu sebeplerden diğeri ise Ip Man'i konu alan filmlerin çekilmesiydi. Büyük oğlu Ip Chun ve onun kardeşi Ip Ching, Ip Man'den sonra babasının Wing Chun Kung Fu tekniğini canlı tutmak için uğraşmışlardır. Şimdi Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde Wing Chun Kung Fu öğretilmektedir. Böylece Ip Man 2 Aralık 1972'de Hong Kong'da kariyerinin 30 yıllık döneminin sonrasında ölümünden sonra tüm dünyaya da yayılacak olan bir Wing Chun sistemini öğretecek ustaları miras bırakarak yaşama gözlerini yumdu.